arada bu Dugin'i söyledikten sonra, İsrail amacından bahsettikten sonra verelim Şimon Peres'in danışmanını arkadaşlar. Nihayetinde Türkiye'nin geldiği noktada durdurulması lazım diyor. Şimon Peres'in danışmanı, İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres'in danışmanı. İsrail ve Türkiye savaşa doğru gidiyor gibi bir tespiti var. Hani bu artık kaçınılmaz diyor. Bir de kendince bir önerisi var. 4 ülkeyle ittifak yapalım. Hani Türkiye'yi durdurmak ve saldırmak için. Türkiye İsrail'le neredeyse her konuda karşı karşıya. Erdoğan İsrail'i Nazi Almanya'sına benzetiyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin sorunu yok, İsrail sorunu var diyor. Türkiye bölgede kendini arabulucu olarak görüyor. Öyle bir yandan da bölgesel güvenlik mimarisi Ankara üzerinden şekilleniyor. PKK'nın silah bırakması tarihi bir gelişmedir. Böylece önlerindeki tek engel de kalktı. Türkler kazandı. Türkiye'ye tarihsel hırsları olan tek gücün kendileri olmadığı hatırlatılmalı. Bunun yolu da itaatten değil, caydırıcılıktan geçiyor. İsrail akıllı diplomatik adımlar atmalıdır. Yunanistan, Rum kesimi, Mısır ve Suudi Arabistan Türk üstünlüğünden rahatsız olan ülkelerdir. Bunlarla ittifak kurulmalıdır. Ne diyorsunuz Deniz Hocam? İsmet Paşa'nın bir sözü vardır, hadi canım sen de diye. Şimdi Türkler kazandı diyor ama yani bir şekilde. Şöyle, ya şimdi İsrail'in Türkiye'ye yönelik söyleminde gün geçtikçe bir Yunanistanlaşma olduğunu görüyorum. Aynen. Yani Yunanistan kötü etkilemiş onu. Dolayısıyla bu bir kompleks mi, eziklik psikolojisi mi, nasıl değerlendirilir altını çizmek lazım. Şimdi bunun bu adamın söylediklerine baktığımızda özellikle yani İsrail'in tabii uzun yıllardan beri zaten Filistin'de uyguladığı bir zulüm var. Filistinlilerin vatansızlaştırılması konusunda ve en son tabii Gazze'de yaşanan soykırımla bağlantılı düşünüldüğünde. Ancak ortaya koyduğu bu ittifak bana, yani Türkiye'mizde çok güzel üniversiteler var. Dolayısıyla buraya gelip yeniden bir eğitim alabilir. Eğitimin ne olduğunu bilmiyorum kendisinin ama ne diyor? Türkiye'ye karşı Yunanistan, Rum kesimi, Mısır ve Suudi Arabistan. Ne olacak? Bu arada one minute evet. ayarına maruz kalan. Tabii. O demek Şimon ki travmayı atlatamayan. Travma atlatamayan. Yani şimdi, aldığı danışmanlığın pek de doğru işte, olmadığı. Tabii kılavuz ve karga konusu Rütük'ten dolayı devam edemiyorum yorumlamaya. Şimdi dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bu danışmanın söyledikleri değerlendirildiğinde yani böyle bir ittifakın ne kadar hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığı çok net bir şekilde gözüküyor. Bir de şimdi ne diyor? Türkiye'nin tarihsel hırsları olan tek gücün kendileri olmadı. Yani ne yapacak İsrail? Arz mevutu mu kuracak? Büyük İsrail'i mi kuracak? Yani, caydırıcılık nedir mesela? Şimdi Dugin'in mesela biraz önce söylediği o Büyük İsrail konusu var ya, tamam bunların kafasında var da bunun hayata geçmesini tartışalım. Nasıl hayata geçecek? Düşünelim. Yani İsrail ne kadarlık bir kara ordusu olduğunu söylemiyorum ayıp olmasın diye. Yani gidecek Suriye, Irak, İran işte hepsinde hükümranlık kuracak. Ya bir kere bunu söylerken yani bir çapınıza bakacaksınız. Ne yapacağınız? Yani İsrail'in bir teknolojik altyapısı olabilir Amerika sayesinde. Sayı saymayı bileceksiniz. Ama şimdi yani bunu nasıl yapacaksınız? Ben merak ediyorum. Hani bir büyük İsrail bunu nasıl yapacak? İşte daha sonra konuşacağız ama bu Suriye'deki parçalanma haritasına bakıldığında işte burada gerek PYD terörü. Şimdi PKK adını kullanmıyorlar ya sözde. PKK, PYD hepsi aynı aslında ama terör olarak Tom Barak da o işi çözdü. O PKK'dır dedi, bitirdi. O da tabii onu geçen sosyal medyada persona non grata ilan ediyor ya, neyse. O da böyle bazen abuk subuk konuşuyor. Şimdi bu anlamda bakıldığında yani Türkiye'ye karşı nasıl bir strateji uygulayacak, ben ona merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Yani askeri anlamda mı, ekonomik anlamda mı? Yani İsrail'in buradaki konumu Amerika Birleşik Devletleri'nin imtiyazlı bir karakolu olmaktan öteye geçmiyor. Yani ne kadar Negev çölünde kendince bir takım teknolojik altyapılar falan kursa da ne yüz ölçümüyle, ne ordusuyla, ne de buna benzer zeminde ancak bir mikser işlevinden daha öteye gidemiyor. Sonra bu Nazi Almanyası konusunda yani sonuçta bir soykırım uygulanıyorsa soykırım uygulayan ülkeye tabii benzetiliyor bu anlamda bakıldığında. Ancak İsrail'in özellikle gerek Irak, gerek Suriye'nin parçalanmasından sonraki, umarım Suriye parçalanmaz. Irak sözde parçalanmış değil ama yani görünen o bütünlük içerisinde problemler var. Kendisini daha rahat hissettiği bir durumla karşı karşıyayız. İşte o Tom Barak, ABD Büyükelçisi ne diyor? İsrail bölgede güçlü ulus devlet istemiyor.
Şimdi bu da tam onun karşılığında olan bir konu. Yani bu ülkeleri tek tek ele geçirmesi mümkün değil. Ve karşısında devlet olarak her ne kadar İran yıpranmış olsa da Türkiye ve İran'ın devlet olarak var olması hala İsrail'i rahatsız eden bir konu. Ve İsrail'e hem Orta Doğu boyutundan bakmak lazım hem de Doğu Akdeniz boyutundan bakmak lazım. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la beraber değerlendirmek gerekiyor. O yüzden yeri gelmişken söylüyorum. Kıbrıs'ta bu uçuk federasyon söylemine sarılanlar eğer bugün Kıbrıs'ta tek bir devlet olsaydı şu anda ne olmuştu ada? Sadece İngiliz değil, Amerikan, Fransız üssü olmanın dışında bir İsrail cephaneliğine dönüşmüştü. Ve İsrail karargahına dönüşmüştü. Bu anlamda bakıldığında adanın akıbetinin nereye sürüklenmek istediğini de Ortada. istendiğini de bu anlamda ortaya koymak lazım. İsrail bu konulardan biraz kendince cesaretleniyor. Ben cesaret demeyeyim ona, cüretkar davranıyor. Ama bu anlamda bakıldığında hani Türkiye-İsrail savaşı kaçınılmaz sözü biraz da Türkiye ile ilgili Türkiye'nin konumundan duyduğu rahatsızlıkla bağlantılı ama aynı zamanda şuna söyleyeyim, öyle toparlayayım. Aslında İsrail kendi uyguladığı politikaları kamufle etmek için Türkiye konusunu kendince hep ön plana getiriyor. Ama dediğim gibi bu Yunanistanlaşma sevdasından vazgeçmesi lazım. Bunlar Yunanistan üzerinde bir taşeron hakimiyet kurmaya çalışırken ki taşeron oluyor. Yunanistan'ın o psikolojisini İsrail'e yansıtması da bence ayrı bir doktora tez konusu olabilir diye düşünüyorum.